Melih selamlar abi, hoş geldin. History'miz serisinin ikinci videosuna. Woodshop için konuşacağız bugün seninle. Bulunduğumuz şartlardan ötürü online yapıyoruz. Artık History serimizi. Sen de ilk online konuğumsun. Nasılsın, nasıl gidiyor? Bir sıkıntı var mı? Remote çalışma nasıl gidiyor? Abi teşekkür ederim. Konuk olmak benim için çok büyük bir şey. Online çalışma çok iyi gidiyor. Adaptasyon hızlı sağladık. Oyun yapmak zaten fiziksel ortama çok bağlı değil. Ama bu şartlarda da tabii insan biraz şey oluyor. Evde kapanmanın getirdiği bir darılma oluyor. Hı hı. Ama iyi gidiyor abi. Sen İyi. nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde. Yani bizim sektörü çok etkileyen iş olarak bir şey değil ama tabii ki işte dışarıda olmak, bütün gün bir enerji sarf ediyor olmak daha güzel oluyor. Onun dışında iyiyiz. Bugünkü konumuz Woodshop. Hızlıca şeyden başlayacağım abi. Çünkü çok konu var. Oyunun gelişim sürecinde çok konu var. İlk sorum şey olsun. Fikir nasıl çıktı? Abi fikir, bizdeki junior game designerlardan bir arkadaş Hakan Burak. Hı hı. Satisfying videoları izleyip buradaki CP'ye düşük öğeleri yakalamayı çok seviyordu. Hı hı. Onunla başladık. Yani fikir nasıl çıktı yani? Videoyu gördünüz YouTube'da. Satisfying video compilation'larını izlerken bir tane böyle odunun talaşlarını soyduğu çok güzel bir video gördük ekipçe. Ondan sonra dedik ki Hakan, abi bak bu çok güzel, bunu yapmak istiyorum ben. Hadi yapalım dedik. Zaten öyle herkes böyle bir iki Öyle günde başladı. ufak bir prototip çıkartıyor. Çıkardı. Sonrasında aynen öyle Yani başladı. sizin ekip orada bir ekiple ilgili de şey verelim. Hani bir oyunu yapalım dediğinizde öyle çok uzun bir prosesini düşünmeden hissi nasıl Yok. olacak diye hemen bir iki gün içerisinde prototip çıkarıyorsunuz değil mi? Aynen. Yani çok da basit ve derinliği olmayan bir prototip çıkartıyoruz ki hani onun üzerine bir zaman harcamaya değer mi? İlk başta onu görelim. Görelim. Okey. Güzel abi. Peki bir 27 Kasım'da sanırım bir CPC testi olmuş. İlk testten bahsetmek Aynen. gerekirse. Orada bir 23 centlik bir estimated CPI bulmuşuz. Ve Evet. onun üzerine oyunu build etmeye başlayalım demişiz. Ondan sonra oyunun store'a konulacağı fikir nasıl devam etti? Hani o süreci nasıl Şöyle, geçirdiniz? bu aslında çok günlük hayatımızda olan bir süreçten çıkıyor. İşte yani hyper casual oyununda bizim hitap ettiğimiz kitle bir halk olduğu için insanlar şunu görmek istiyorlar. Ben bu oynadığım şeye relatable mıyım? Yani ben kendimi buna yakın hissediyor muyum? Günlük hayatta böyle bir şey var mı? Ve bunu biliyor muyum? Buradan yola çıktık. Bu odunu ne yapılıyor odunla? İşte bir zanaat yapılıyor. İşte odun oymacılığı, bir tahta oymacılığı bir zanaati var ve bu aslında ilgi çekiyor. YouTube'da baktığınız zaman Satisfying video başlıklarında wood carving bayağı üst sıralarda. Biz dedik ki odun oymacılığı üzerine gidelim. İlk gameplay'i o zaman oluşturup store'a. Çok iyi abi. Peki store'a koyduğumuzda sanırım 19 Aralık ilk test. Ben de notlara bakıyorum doğru hatırlamak için. 19 Aralık'ta CPI 21 cent ki iyi bayağı hani ilk test Evet. için. Retention 25. Şimdi orada bir sıkıntı var. Evet. Bu ilk test sonucu normalde oyun için bizim kurallarımız çerçevesinde bir iterasyon daha yapılmasını olanak sağlayan, CPI nedeniyle bir iterasyon daha yapılmasını olanak sağlayan bir metrik. Sürece geçiş yani store'daki ilk update arasında uzun bir süre var. Bu uzun bir sürede neler düşündünüz, ne yaptınız, neden o kadar uzun sürdü o update'in çıkması, biraz ondan bahsedelim istersen. Burada gerçekten o hissiyatı iyi bir şekilde verebilmek lazım ve biz de takımdaki development kapasitesini bir üst seviyeye çıkartmak istedik ve yani 10 sene tecrübeli bir Bahadır arkadaşımızla anlaştık. O esnada bu projenin onun altından kalkabileceğini düşünüp ona verdik. O şekilde başladı. Bu yani aradaki uzun dönemde hem biz neyi yapabiliyoruz, bunu yani yapabilecek birisini bulabiliyor muyuz diye bir aslında yolculukla geçirdik. Çünkü basit oyunları yapmak kolay ama simülasyon oyunlarını yapmak için o gerçek hissiyatı yakalayabilmek için arkada çok büyük bir matematik ve fizik simülasyonu gerekiyor. Özellikle simülasyon oyununa girmek isteyenler için de güzel bir know-how oluyor. Ya burada hani bizim de çok önemsediğimiz şey özellikle simülasyon oyunlarında tadımlık mekanik vermemek gerekiyor kullanıcıya. Yani eğer kullanıcı hadi bunu da dene geç hemen gibi bir şey verirseniz o oyun başarılı olmuyor. Her mekaniğin kendine özgü bir tatmin edici ve gerçekçi bir hissi olması lazım.
o his olana kadar da o mekanikleri tekrar tekrar üretmek lazım. Sanırım orada hani bir uzun vakit geçirdik diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi bu bizim ilk yaptığımızda fark ettiğimiz şuydu. Biz oyunu ilk yaparken yani o hissiyatı vermek üzerine çok uğraştık. Ve sonrasında play testlerle birlikte iterasyona başladık. O zaman iyileşmeye başladı. Simülasyon oyununun en büyük zorluğu zaten birincisi development bazında o hissiyatı verebilmek üzerine. Çünkü orada artık aldığınız 3 boyutlu objeyi manipüle etmeye başlıyorsunuz ve o şekilde onu gerçek hissiyatı birebir yedirmeniz gerekiyor. Şimdi bu başlı başına bir zorluk. Bunu açtıktan sonra ikinci step kullanıcılardan aldığımız feedback'i, ki burada Rolik oluyor. Bizim game manager'ımız konusunda çok şanslıyız. Çok güzel feedback'lerle oyunun üzerine inşa Berkan mıydı? Berkan'la Utku değil mi? Evet. Onlara da selam gönderelim. Ama ben askerdeydim abi. Ben askerde olmasam daha hızlı çıkardı ama tabii biraz zaman geçmiş o. Benim askerde olup yani 2019 bizim için çok iyi ve uzun bir dönemdi ve orada çok başarılı case'ler, oyunlar çıktı ve 2019 aslında hani nereye kadar söyleyeyim, Aralık Flipper Dunk'a kadar bizim çok, yani founderların çok involve olduğu işler vardı orada. Woodshop'la birlikte başlayan süreçte şimdi en son bu hafta sonu Wheel Smash'e kadar gelen o release'lerde abi yani benim çok az involve olduğum ve ekibin gerçekten stüdyoyla hep beraber çok derin çalışıp başarıyla oyunu belli bir yerden, yani oyunu aslında retention tarafında ve monetization tarafında metriğini çok gözle görülebilir bir şekilde geliştirerek çıkarttığı oyunlar olduğu için Woodshop'un ekibin çıkarmış olması açısından benim için ayrı bir değeri var. O yüzden abi tekrar seni de ekibi de buradan çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarı birlikte o komünikasyonu yakın olmanın ve her an birlikte adım atabileceğiniz birisiyle çalışmanın sadece Rolik için demiyorum. Eğer birlikte adım atabiliyorsanız zaten başarı geliyor. Aynen öyle. Bizim birlikte adım atabilecek bir sisteme sahip olmanız ve bizim de bunu arıyor olmamız başarıyı getirdi. Abi burada en önemlisi bence yani biz aslında hani fiziksellik biraz hani şu anki dünyada özellikle bu remote sistemde çok önemli olmuyor. Artık hani fiziksel olmayan işlere herkesin kendini çok iyi adapte etmesi lazım. Ama sanırım aynı binada olmamız da bu süreci çok hızlandırdı yani. Bu case özelinde bu zor bir oyun olduğu için de söylüyorum. Happy Accidents diye bir olay var ya hani şimdi bu yani işte Berkan bizim game manager'ımız, sen işte yolda ben seninle karşılaşırken ufak bir muhabbetten bile abi biz şunu şöyle yapıyoruz demenden bende başka bir ufuk açılıyor. Yani aynen abi, evet. O çok önemli. Evet. O ortama kendini bırakmak başarıyı getiren yani %30'a kadar bir etken. Evet. Peki şeye gelelim. Şimdi update çıktı, metrikler iyileşti. 7 Ocak 14 Ocak arası bir soft launch dönemimiz oldu. Bu soft launch'ta özellikle daha önce denenmemiş release ile beraber bir şeyler denediğimizi düşünüyorum. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ama burada de değineceğim. Hani bu dönem oyunun çok benzerini gördüğümüz bir dönem ve bu bizi biraz hızlandırmak ve acele ettirmek zorunda kaldı yine her zamanki gibi. Hani o konuya çok girmek istemiyorum ben açıkçası ama hani o bizim oyun üretimimize etkisinden bahsediyor. Bu süreçte 7 Ocak'ta biz update'e çıktığımızda sizin tarafınızdan hani o 15 gün süren update bittiğinde retention 45'e gelmiş. Tek bir update'te çat doğru şeyi yapmışız gibi duruyor. Ve oyuna da rewarded için yani özellikle reklam sayılarını arttırmak için belli gift box sistemini entegre etmişiz. Evet. Ve oyunu o dönemde release'e hazırladık aslında. Ettik ve release'e hazırladık bu entegrasyonların ardından. Şimdi tabii soft launch oyunun benzeri olduğunda kısa süren bir dönem oluyor. Yoksa burada içimize sine sine yavaş yavaş hem reklamlar için hem işte daha çok monetization datası elde etmek için yapabileceğimiz daha fazla şey varken soft launch biraz bu oyun özelinde 5-6 gün sürdü diyebiliriz aslında, değil mi? 10 sürmedi bile. Şimdi bu update arasında oturduk Berkan'la, Utku'yla, yani Rolik ekibiyle biz de kendi içimizde oturduk ve çok sıkı bir çalışma yaptık. Retention'ı çıkartabileceğimizi zaten biliyorduk. Bunun bu simülasyon oyunu olarak düşündüğümüz zaman asıl gerçek fazlardan yani bizim sokakta şu an ofisin sokağında bir tane şey var, mobilyacı var. Gittik baktık konuştuk. Siz ne yapıyorsunuz? Videoları ne yapıyorsunuz? Ondan sonra ilk başta uyuyor. Utku o mobilyacıdan başka bir oyun için gerçekten demir yaptırdı abi. Neyse.
Yani etrafımızda çok var. Türkiye'de mobilyacı, zanaatçılar çok fazla var. Gidip bakın zaten ara sokakta bile dikkatli bakınca görürsünüz. Ofisi doğru yerde seçmişiz abi. Galata eski Evet, güzel oldu. zanaatin tarihinin yeri yani sonuçta, değil mi? Mesela cam oyunu yapıyoruz. Gittik camcıyla Camcı konuştuk. var yanında. Evet, cam kursu var. Cam üfleme oyunu yapıyoruz. Ya abi nasıl olmuş? Ya bu buna benzememiş diyor. Yani şimdi adamla oturup konuşunca bir Hı hı. neyin nasıl olacağını daha iyi Anlıyorsun. anlıyoruz. Şimdi işte fazları ona göre hazırladık. Dedik ki abi tamam, planda bunun güzel olması için böyle. Bir de yani, kendimiz yaparken sürekli bilmeyen birisini çekip abi bu nasıl olmuş diye oynattık ki hani biz kör kalmayalım. Hı hı. Sürekli bu iterasyonları 2-3 günde bir tekrarlayarak ya da haftalık en fazla 4-5 günde Hı hı. 3 fazla çıkarttık. Bir tane kesme, zımparalama ve boyama şeklinde. O ya bu update'in asıl hani şeyi baştan iyi planladık ve hep satisfying ve güzel bir gameplay çıkartmak üzerine odaklandık. Yani biz bir şey yaptık, testi atıyoruz. Acaba retention ne gelecek diye düşünüp bunu üretmedik. Evet. Biz bu oyunun Ya abi o başına çok önemli. Yani oyunu ürettiğin safhada bak, mobilyacıyla konuştuk diyorsun. Bir sürü insan oynattık. Tatmin olana kadar mekaniği tekrar tekrar yaptık. Ya bu aslında birinci olan, ya Amerika'da listelere girmiş oyunların veya bu kadar emek gerektiren oyunların aslında hadi bunu da yapalım, retention arttı mı diye yapılamadığını gösteriyor. Ya bence en yanlış algı bu. Bu sektörde prototip üretmek kolay olduğu için oyunu üretmenin de, yani release oyununu üretmenin de kolay olduğu düşünülüyor ve bence bu çok yanlış bir algı. Bak neler yaşadığınızı anlatıyorsun. O yüzden ya, abi çok dikkat etmek yanlış bir gereken bir algı şey. var. Evet. Özellikle game designer'lara gerek yok diye düşünülüyor hyper casual'da. Fakat developer'ların, yani şimdi bir oyunu yapıp testi atıyorsun ve bunun retention'ın CPI'nin kaç geldiğini merak edip öğreniyorsun. Halbuki bu işin mesleği olan bir adam var. Onun adı da game designer. Şimdi coaching dediğimiz bir süreç var bizim işimizde ve bu stüdyoya doğru oyunu doğru şekilde development'tan execution, design kalitesine kadar, renk paletlerine kadar üretim süreci aslında. Ve biz bu üretim sürecini sadece işte publish ettiğimizde oyunu en büyük profit, en büyük scale'ı sağlamak değil, üretim sürecinde de dikkat edilmesi gereken şeylerin en önemli değer bence bu. Coaching'ini, yani bu bilgi paylaşım sürecini yapıyoruz stüdyolarla. Şimdi sizle geldiğimiz noktada, ki 2019'da çok çalıştığımız stüdyolarla geldiğimiz noktada diyebilirim. Ben sizi saldım abi. Yani hani hani siz zaten anladınız ne olması gerektiğini, ki en son Glass Shop'u da biraz konuşacağız. Ve o artık hani stüdyonun kendi içinde, yani çünkü şey de yanlış algı abi bence. Sadece biz oyun şirketi değiliz. Siz de oyun şirketisiniz. Yani iki oyun şirketi beraber oyun çıkarıyor burada. Biri marketing şirketi ya da biri development outsource'u değil. İki oyun şirketinin, ikisinin de biriktirdiği know-how'lar olmalı ve o know-how'lar paylaşılmalı. Yani aslında sürecin özeti bu. O yüzden benim gördüğüm Hero ekibi kendi içinde know-how biriktirmeyi en doğru anlamış ve bunu bir oyun şirketi gibi function eden, yani outsource bir development ekibi değil, bir oyun şirketi gibi yönetebilen doğru ekiplerden biri. Bence zaten böyle başarı geliyor. Yani şimdi ne yaptığını doğru anlayarak devam etmen gerekiyor. O yüzden ayrıca tebrik ederim hepinizi. Teşekkür ederim. Bir global release dönemi, yani artık oyun çıkıyor. Oyun Amerika'da uçacak. Bütün ülkelerde uçacak. Bayağı bir download alacak ki hala çok iyi scale ediyor. İlk 50'deydi, hala işte 20'lere geliyor, 50'lerde kalıyor. Hala hani bayağı 2-2,5 ay geçmesine rağmen oyunun scale'ı çok verimli olarak devam ediyor. Bizim de gördüğümüz scale'ı en verimli oyunlardan biri gerçekten. Peki şey söyleyeceğim sana. Release döneminde abi şu Room olayı var. Normalde simulation'da çok denenmemiş bir şey. Onu denemeye nasıl karar verdiniz ve Room olayını biraz detayından bahseder misin bize? Tabii. Bu odaya geçmemizdeki en büyük sebep oyundaki ilerlemeyi gösterebilmek. Retention dediğimiz faktör, kullanıcı ilerlemeyi hissediyorsa ve bunu iyi bir şekilde verebiliyorsak ertesi gün geri gelmek ister. Nasıl insan spora gidiyorsa ve ya da rejim yapıyorsa, kilo veremiyorsa devam etmek istemez ya. Sen bir ilerlemeyi insan olarak bunu iyi gösterebiliyorsan, her dünya için geçerli, o zaman retention artar. Room faktörü de biz insanların objeleri, yaptıkları objeleri bir koleksiyonu gibi görmelerini ve yaptıkları o kendi koleksiyonu tekrar geri dönüp daha iyisini yapabilmelerini istedik ki oyuna tekrar bir bağlılık artsın. Bunlar benim objelerim, bunları belli kategorilerde yapıyorum gibi bir
duygu yaratmak istedik ve bu da progression'ı etkilesin Etkiledi. istedik. Peki abi chess sisteminde de farklı bir şey denedik. Ondan da biraz bahset istersen. Normal chess sistemlerine göre farklı bir üçlü bir yapı kullandık bu oyunda. Monetization tarafında. Evet abi, chess açıkçası 3 farklı chess sistemimiz var. Bir tanesi gift box olarak soru işaretiyle gelen, yani inanılmaz, insanlar çok seviyor, içinden ne çıkacağını merak ediyor. Sonrasında key toplayarak, yani oyun içerisinde bir bölümün sonunda özel bir chest geliyor. Ve en sonunda da artık kendi kazandığı parasıyla satın alabildikleri var. Şimdi 3 tane farklı progression elementi ekledik oyuna. Yani bir gift box alelade bir zamanda gelebiliyor. Bir bölümü bitirdiğin zaman, bir odayı bitirdiğin zaman onun sonunda bir tane daha özel chest geliyor ki bunlar en güzel ve en özelleri. Anahtarla açılıyor ve kazandığın parayla da açabiliyorsun. Aslında oyun iyiyse kullanıcıyı içeride daha fazla tutmak için yapılabilecek en güzel sistemlerden bir tanesi. İnsanlara daha fazla skin, daha fazla hediye verebilmek. Okey, süper. Baktığında Hyper Casual'ı nasıl görüyorsun? Yani bu mu geleceği? Şu an sen orayı Abi, nasıl yapıyorsun? Şöyle bakmak lazım olaya. Şimdi biz gamer camiası olarak yani hepimiz aslında öyle böyle bilgisayar oyunu oynayarak başladık ve bunu oynamayan insanlarla evolve etmeye başladı. Yani Hyper Casual'ın geleceği abi, simülasyon çok parlak gözüküyor. Çünkü insanlar kendi yaptıkları günlük yaşantılarında bağlantı kurabildikleri bir öğeye oyunlaştırılmış görmeyi hoşlarına gidiyor. Ve bunu derinliğini de kesinlikle fiziksel olarak bir etkileşim yaratabilmekten geçiyor. Asıl simülasyon oyunlarının en önemli özelliği bu. Yani çok basit bir mekanikte kalmamak ve biraz o hissiyatı verebilmek için fiziksel interaksiyonlu bir oyun çıkartabilmekten geçiyor gelecek gördüğüm kadarıyla. Tamam. Güzel abi ya, bu da zor bu arada. Yani işte o tap oyunlarıyla topu yuvarlayan herkesin yapabileceği oyunlar değil bunlar. Bunlar bayağı büyük oyunlar. Ya ben zaten oyunları genre olarak isimlendirmeyi çok sevmiyorum. Hyper casual, casual, şimdi ultra casual, super casual falan, böyle hani sürekli bir genre yaratma şey var abi. Bence hani çok net, yani herkesin oynanabilirlikle ilgili ölçebildiği aynı metrikler var. Çok benzer metrikler var. Oyunların monetization'ları purchase ve ad monetization olarak farklılık gösteriyor. Derinlikleri farklılık gösteriyor genreler bakımından. Ama bence artık zaten her hyper casual üreten stüdyonun kendisine sorması gereken soru: ben büyük bir casual oyunu da gameplay açısından üretebilir miydim hızlıca? Ya buna evet diyemeyen stüdyolar zaten yavaş yavaş bu işten bence elenecekler. Biz de hani bu senenin başında özellikle senle de bir scale planı yaptık. Bootshop bizi çok kolaylaştırdı tabii. Elimizi açtı. Yani hani oyun çıkmasaydı da devam edecektik bu scale planına. Bizim de önceliğimiz hani stüdyoların kaliteli oyun görüşü, ekip görüşü olan stüdyoların ekiplerini büyütebileceği sistemi yaratmak. Tabii ki Bootshop çıktığında, böyle bir oyun çıktığında her şey çok kolaylaşıyor. Ama hani bu süreçte de ekiplerin bence en çok dikkat etmesi gereken şey, oyun stüdyolarının gerçekten hani biz büyük casual oyunlara dahi bitirebilecek bir gücümüz var mı? Yapabilir miyiz? Çünkü bir simulation oyununun prosesleri o kadar uzun ve o kadar derin ki yani zaten o noktaya doğru gidiyorsun ve o yeteneğe sahip olman lazım diye düşünüyorum. Yani bu konuda bizim lead developer'ımız gelmeden biz bu oyunu çıkartamazdık. Çıkaran Bahadır değil mi? Bahadır'ın da resmini buraya koyarız abi, tepeye bir yere. Bahadır'ı koyarız, bir selam çakarız ona da, tamam. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok keyifli oldu. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.